Merhaba sevgili dostlar, yine birlikteyiz. Bugün 5 Şubat 2023, Dolunay günündeyiz. Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bugün Dolunay yaşayacağız. Dolunay'ın etkilerini ve burçlarınızın etkilerinden bahsedeceğim bu videoda. Sevgili dostlar, umarım hepiniz için iyi olur ama detaylı olmayacak. Detaylı olarak Şubat ayı burç yorumlarında Dolunay yayınında hepinizin tek tek orada bahsettim. Çok detay isteyen arkadaşlar Şubat ayı burç yorumlarına gitsinler. Dolunay'dan nasıl etki alacaklarını orada daha detaylı izleyebilirler. Evet arkadaşlar, bugün Dolunay günündeyiz. Ve Dolunay tam olarak 21-28'de gerçekleşecek. 16 derecede. Tabi astrolojik olarak baktığımızda aslında 5. evi yönetiyor fakat Dolunay 11. ev alanında gerçekleşecek. Ve dolayısıyla da toplumsal konuları işleyeceğimiz bir Dolunay olacak. Gün haritasına göre baktığımızda bugün Venüs ve Mars'ın arasında oluşacak bir kare açı bu gece 5'ine geçtiğimizde sabaha karşı 5.28'de kesinleşiyor. Gün boyu etkili ve bu etkilerde ilişkilerimize bir takım zorluklar getirebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Venüs-Mars arasındaki açılar genellikle ilişkilerde hep istenen bir açıdır. Olması gereken bir açıdır. Daha girişkenliği aslında tetikleyen güzel bir yerleşimdir temasları. Ancak kare açılarında tabii Mars'ın naif bir gezegene kare açı yapıyor olması, Mars tabii bir savaş gezegeni, dolayısıyla da biraz kişilik olarak baktığımızda mesela kabalık verebilir. Biraz kaba ve hani şiddete yönelik bazı sevgi dilini iyi kullanamama adına çalışabilir. Dolayısıyla da ilişkilerde biraz dikkat edilmesi gereken, temkinli olması gereken bir zaman dilimi olacak. Bugün gün boyu etkili, sabah saatlerinde kesinleşiyor. Değişken grup burçları arasında olacağı için 11 derece ikizler Balık aksında gerçekleşiyor. Ama 11 derece Yay ve Başak aksı da burada tabii ki etki alıyor. Bu derecelere yakın bir kişisel gezegeniniz veya yükseleniniz ya da güneşiniz varsa etki alabilirsiniz. Mesela şöyle de çalışabilir. Gidersiniz, Venüs biliyorsunuz güzellikle, uyumla ilgili önemli bir konuyu konuşmaya, tam da Venüs-Mars karesinin olduğu bir zamanda böyle bir gidişim yapmak hiç de akıllıca olmaz. Çünkü iyi sonuç alamazsınız. Karşı taraftan sert tepkiler alırsınız. Ya da mesela gidersiniz, güzellikle ilgili bir işlem yaptırırsınız. Sonuçları iyi çıkmaz. Ameliyatlar olabilir. Genellikle aslında bu tip konularda çok çalışır. Ama ilişkilerde dediğim gibi bazen kabalık verebilir. Ve genel olarak da aslında nasıl diyelim, hani yasak aşklar, yasak ilişkiler gibi durumları da ortaya çıkarabiliyor. Genellikle bu çok görülmüş genel anlamda. Ama şimdi Balık ve Mars'ın ikizler burcunda olması bizim biraz daha iletişimle ilgili konularda, yakın çevremizle ilgili konularda bir takım şeyler duyulabilir açıkçası. Burada ihanetler, yani nasıl diyeyim, evlilik dışı ilişkiler, yani evlilik dışı ikinci, üçüncü ilişkiler, partnerler arasında olmasını istemediğimiz, tabii ki bizi üzen ilişki modellerini de ortaya çıkarabiliyor. Ama dişi figürlerle olan da çatışmaları işaret eder. Bunlar illa karşı cins olması gerekmez. Hem kadınlarla olan ilişkilerimizde veya benzer konularda da zorluklar getirebilir. Yani gün boyu bu etki var. Evet, onun dışında tabii bugün Uranüs'ten kare alan bir dolunay yaşayacağımız için saat 17.08'de tam olarak Ay da Güneş'e kare yaptı. Zaten Güneş karesini şu an aktif. Bu 17 ile 18 arası da yine tabii zorlayıcı olabilir. Ani gelişen konular toplumsal alanda olabilir. Dolunay'ın etkilerinden mütevellit de olacaktır ama bugün bunlara lütfen ekstra dikkat edin. Çok özel işlerinizi, çok özel konularınızı, sizin kıymetli, değerli işlerinizi böyle bugüne, hele ki bu saatlerde hiç irtibata geçmemek, bence biraz daha uzak durmak, birkaç gün beklemek çok daha mantıklı olacaktır. Ama güzel açılarımız var mı? Tabii o da var. 12.38-13.38 aralığında mesela Ay Şiron üçgeni de var. Bu da aslında bazı şeyleri düzeltmek adına bir takım girişimler verebilir. İlişkilerde olabilir bunlar. Yardım etmek, sevdiğini söylemek veya
bir şeyleri şifalandırmak adına girişimler yapmak için evet güzel bir saat. Ve bugün tabii ayın da var aynı şekilde 150'liği. Venüs'e demek ki hem kadın figürlerle hem güzellikle ilgili konularda ve karşı cinsle olan ilişkilerimizde bu da ciddi bir sorun teşkil eden açı kalıbımızdır arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda toplumsal konularda etkileri getirecektir. Daha önceki yayınlarda da söyledik. Önümüzdeki 10 gün boyunca da bu etkileri yaşayacağız. Zaten 10 günün sonunda da ciddi etkiler verecektir. Özellikle onu hava koşullarında verecek sevgili dostlar. Yani önümüzdeki hafta sonundan sonra. Çünkü zaten Güneş Satürn'e yaklaşıyor. Ciddi hava muhalefetleri verir bu. Havada işte bazı ani değişimler, zorlayıcı koşullar oluşturabilir. Ciddi soğuklar olabilir. Tabii mevsim itibariyle zaten kar yağışları artık var. Ama biraz daha böyle bir tık daha sıra dışı koşulları getirebilir. Zorlayıcıdır gerçekten. İlişkilerde de böyledir. Hava koşullarında da böyledir. Satürn Güneş'le kavuşumu bir sonraki hafta yine dolunay bazında da etkili olarak devrede olacak sevgili arkadaşlar. Onun yanı sıra tabii ki genel olarak motivasyonumuz nasıl olacak? Enerjik, dışa dönük, daha verimli, keyifli de aslında başlatır güne. Çünkü sabah saatlerinde ayın Mars'ta da güzel bir açısı var. Saat 9.34-10.34 arasında bu saatlerde gayet motivasyonumuz yerinde, güzel bir pazar sabahına başlayabiliriz. Enerjimizin yüksek olduğu bir gün olacak açıkçası. Böyle bir etkisi var arkadaşlar genel olarak. Ve bizim doğum haritalarımızda ben kısa onlardan da bahsedeceğim bugün sizlere. Özellikle koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar dolunay 5. evinizde en olumlu etkiye alan burç gruplarındansınız. 5. ev dolunayları tabii derece olarak eğer denk geliyorsa bu arada 16 derecede olacak. Genellikle biraz daha sanatsal konulara girişim verebilir, yetenekleri arttırır, daha heyecanlı bir yapı verir açıkçası. Flörtler, aşk hikayeleri, ilişkiler, çocuklar, finansal konular, para piyasaları gibi konularda bazı yenilikler veya belirsizlikler varsa mesela ilişki diyelim ki orada biraz daha net görünür sonuçlar getirebilir. Etkileri de zaten dediğim gibi hemen hemen 10 günde sürecek. Boğalar, yükselen burcu boğa olanlar sizin için zaten önemli bir dolunay. 4. evinizde biraz daha aile, ev yaşamı, ev koşulları olabilir. Tabii orada gezegen yerleşmesi çoksa bu daha etkili olacaktır. Ve biraz geçmişle de ilgili konular gündeme gelebilir bu arada. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hani ailemizi ilgilendiren geçmiş konular, ev veya gayrimenkullerle ilgili konular olma olasılığı var. Bir de tabii ki biraz sağlıkla ilgili konulara da özen de göstermenizi tavsiye ederim sevgili boğalar. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, dolunay 3. evinizde en fazla iletişim kuracak, orada yakın çevrenizle en çok güçlü bağları kuracak burç gruplarındansınız. Güneş yönetiyor tabii ki. Seyahatler gibi alanları da bu arada gündeminize getireceğini söyleyebilirim. Bir eğitimle ilgili olma olasılığı da var. Ticari konularda burada bunların yanına ekleyebiliriz. Evet, yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, tamamıyla para dinamikleri gündeminizde. Özellikle tabii yükselen burcunuza göre yorumluyoruz. O yüzden yükselen burcunuza göre bunları dikkate alın arkadaşlar. 2. ev, maaşlar, gelirler, giderler, finansal konular gündeminizde olacaktır. Bazı harcamalar da olabilir. Gelir gider dengesinde bir takım etkili olacak şekilde bazı gelişmeler sizi bekliyor olabilir sevgili yengeçler. Aslanlar, yükselen burcu aslan olan dostlar, özellikle 15-16 derecelerde eğer güneşiniz, yükseleniniz varsa daha güçlü bir etki alıyorsunuz. Dolunay burcunuzda, bu sizin dolunayınız. Artık gündeminizde olan konuları sonuçlanmalara götüreceğiniz bir zaman dilimi, bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki 10 gün boyunca dolunayın etkileri kendinizle ilgili konularda bazı kararlar vereceğinizi, belki ilişkileriniz burada ön planda olabilir ama tüm sabit grup burçlarda olduğu gibi oldukça güçlü bir değişim dönüşüm içine itiyor gökyüzü sizi. Bazı yenilikler, yeni fikir ve projeleri hayatınıza geçirebilirsiniz.
Evet, Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar, 12. evinizde bir dolunay, biraz daha geri plan enerjiler çalışacaktır. Arka plan, biraz yalnızlaşmak, biraz gözlem yapmak olarak düşünebilirsiniz. Dinlenme süreci, bir gözlem yapma süreci olarak değerlendirebilirsiniz. Fakat bazı şeylerden de haberinizin olacağı, haberiniz olmadığı bazı konuların ortaya çıkabileceği, yani bir şeyler duyabileceğiniz bir süreç olarak da düşünebilirsiniz. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, sizin için de aslında olumlu sayabileceğimiz bir dolunay. Sosyal çevreniz çok etkili olacak, çok gündemde olacak. Birçok arkadaşınız, yeni tanışmalar olabilir. Onlarla bazı topluluklarla beraber mesela sosyal gönüllü görevler yapmak gibi veya başka şeyleri planlamak için bir araya geleceğiniz bir süreci işaret ediyor. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar, sizin için önemli. Tam kariyer evinizde, hayatınızın tepe noktasında işle ilgili gelir gider dengesi, bazı kariyer hayatında yenilik veya değişimler, bunlar ev yaşantısı olabilir, sizlere getirebilir. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar, sizin için aslında en keyifli dolunay diyebilirim. 9. evinizde seyahat ettirecek, eğitim, öğrenim, uzak hedefleriniz olabilir. Biraz üniversiteler gibi alanlar, yurt dışı ile ilgili konular, pasaport, vize işlemleri de bunlara dahil ama hukuki süreçleri de unutmayalım. Mahkemeli durumlar da gündeminize gelebilir. Önümüzdeki 10 günde bunlar sürecektir. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, dolunay 8. evinizde. 8. ev dolunayları genellikle mali durumlar, biraz daha bankaları ilgilendiren, işte vergi, sigorta, borçlar gibi alanda bir emeklilik bekliyor da olabilirsiniz mesela. EYT ile ilgili bir sonuç bekleyen mesela bir oğlak olabilirsiniz. Dolayısıyla da böyle bir süreç olacak. Belki de bir emlakla ilgili bir vergilendirme sistemi veya bir kredi ile ilgili konu gündeminizde olma ihtimali var. Kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, evet sizin için de çok önemli. 7. evinizde bir dolunay. Biraz ilişkilerinizi sanki ön plana çıkartacaktır. Burada bazı yenilikler, belirsizlikler varsa bazı konular olgunlaşabilir. Bir şeyleri daha net ortaya koyduğunuz ya da koyulacağı bir dönem olarak düşünün. Bunlar iş ortaklıkları olabilir, evlilikler olabilir ya da özellikle mesela aileyi de ilgilendiren diyelim bir toprak meselesi, büyük bir dava gibi konular da gündeminizde olacak ama daha çok ilişkiler ve işle ilgili konular olma ihtimali var. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, sizin 6. evinizde sağlık, günlük hayat, oradaki güncel durumlar gündeminizde olacaktır. Burası gerçekten çok güçlü çalışacak sizin için. İşle ilgili, işte evcil hayvanlarınızla ilgili, belki hayatınızın rutinlerinin dışında bazı yeni alışkanlıklar katacağınız bir gündem de söz konusu olabilir. Bunlar beslenme, sağlık vesaire gibi. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önce de dediğim gibi detaylı olarak eğer gerekiyorsa, izlemeniz gerekiyorsa Şubat ayı burç yorumlarınıza gidin. Orada çok daha detaylı hem Aslan Dolunay'ını hem de 20 Şubat'ta yaşayacağımız Balık yeni ayını sizler için anlattım. Evet sevgili dostlar, umarım hepimiz için hayrına gelişir, güzel bir dolunay olur. Şimdi bugünün de size şanslı saatlerini ben hemen veriyorum. Evet, bugünün en güzel saati ve bu arada sabah saatleri gerçekten güzel. 7.45-8.35 saatleri arasında keyifli bir pazar sabahına başlamak için gayet güzel. İkinci saatimiz 13.25-14.14 aralığında. Özellikle tabii Venüs Mars karesi var, biraz önce anlattım. Bugün biraz egoları kontrol etmek gerekebilir. Çok önemli özel konular için işte bu saat bence işinize çok yarayabilir. Çok özel konular için. Diğer saatimiz 20, 14, 21, 25 saatleri arasında. O saatlere denk gelen herhangi bir tam dolunay saatine aslında geliyor. Dolunay biliyorsunuz ay ve güneşin 180 derece karşı karşıya geldiği an, öyle bir evre. Tam bu saate de tabii ki Allah dualarımızı kabul etsin. Niyetlerimizi evrene gönderin. Güzel şeyler isteyin. Umarım, yani burada tabii dolunay nedir? Belirsizlikleri ortaya çıkartır. Yeni bir konuyu getirmez gündemimize. Gündemimizde olan konuları artık olgunlaştırma evresidir. Bazı şeyler daha görünür
bir şekilde gündeme ortaya gelecek. Dolayısıyla da sizin de hayatınızda böyle belirgin olmasını istediğiniz şeyler varsa bunlara mesela niyet etmeniz güzel olabilir sevgili dostlar. Evet, yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve umarım Dolunay'dan çok zor etkiler almayız sevgili arkadaşlar. Biraz gerçekten hani Uranüs bir şeyleri şekillendirmek için gerçekten baskı dayatır, zorlar. Özellikle etki alan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Kendinizi güvende hissetmediğiniz yerlerde ve kişilerle lütfen bulunmamaya çalışın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir gün diliyorum.